Gerçekten çok ilginç bir gelişme yaşanıyor. Türkiye, Katar ve Umman'dan Eurofighter Typhoon savaş uçağının en modern versiyonlarını devralacak. Yani Türkiye'ye birkaç yıldır sancı yaşatan savaş uçağı tedariği konusu galiba artık kapanıyor. O yüzden bugün bütün detaylarıyla Türkiye'nin yeni savaş uçağı Eurofighter Typhoon'u konuşalım. Ama baştan belirteyim, bu uçağın ne kadar avantajı varsa bir o kadar da dezavantajı var. İşin açığı Avrupa'nın engelleyeceğini düşündüğüm için gerçekleşebileceğini düşünmezdim. Ama galiba Türkiye gerçekten Katar ve Umman'dan Eurofighter Typhoon savaş uçağını devralıyor. Şu an görüşmeler yapılıyor ama muhtemelen Katar'dan 24, Umman'dan 12 adet uçak alınacak ve toplam 36 uçaklık bir potansiyel ortaya çıkacak. Türkiye'nin ikinci el olarak alacağı bu uçaklar Eurofighter'ın Tranche 3A modeli. Yani ikinci el diye envanterimize eski bir şey dahil etmiyoruz. Şu an bu uçağın görevde bulunan en modern versiyonu bu. Ve esas cazip olan detay şu: uçakları hemen kullanabileceğiz. Yani sipariş verip de siparişlerin teslim edilmesini bekleyeceğimiz bir pozisyon yok. Bize acil bir tedarik lazımdı, bu yönden kıymetli. Peki bu uçak bize ne kazandıracak? Özellikleri neler? Avantajları ve dezavantajları ne durumda? Hızlıca bu konuyu bir konuşalım. Eurofighter Avrupa Birliği yapımı, çok amaçlı, çift motorlu delta kanatlı bir avcı uçağı. Tasarımı Fransız Rafale, İsveçli Saab ve Rus MiG uçakları temel alınarak yapıldı. Çeviklik ve gelişmiş elektronik sistemleri en belirgin özelliklerinden. Özelliklerini detaylıca konuşacağız. Ama öncelikle projenin tarihçesine bir bakalım. Avrupa, Amerikan F serisi savaş uçaklarına bir alternatif arayışına girmişti. 1970'lerin ortasında Fransa, Almanya ve İngiltere European Combat Aircraft programını oluşturdular. Bu program Ar-Ge çalışmalarına ve hazırlıklara başladı. Ardından 1979 yılında konsorsiyum üyelerinin ihtiyaçları doğrultusunda European Combat Fighter programı oluşturuldu. Program çok uzun sürmedi. Ulusal prototiplerin geliştirilmesi ve şartnamelerde yaşanan zorluklardan dolayı European Combat Fighter projesi 1981 yılında iptal edildi. Daha sonra Almanya, İtalya ve İngiltere çevik savaş uçağı programını başlattılar. Bu program da kısa bir süre sonra sekteye uğramaya başladı. Almanya ve İtalya'nın programa bütçe ayırmakta yaşadığı sıkıntılar sebebiyle işbirliğinden çekilmeleriyle İngiltere programa kendi başına devam etme kararı aldı. Her başlanan proje bir şekilde sıkıntılara sebep olsa da girişimler hep devam etti. 1983'te ise İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya geleceğin Avrupalı savaş uçağı projesini başlattılar. Projenin misyonu hem kısa mesafede kalkış hem de görüş ötesi özelliğe sahip bir savaş uçağı oluşturmaktı. Bu projede Fransa yine sorun çıkardı. Şu an ürettiği Dassault Rafale savaş uçağının temelini atmak için projeden çekildi. İngiltere, Almanya ve İtalya ise bu olay üzerine yeni bir savaş uçağı programı oluşturdular. 1985 yılında ilk çalışmalar meyve vermeye başladı. Ağustos 1986'da ilk üretilen prototiple ön testler başladı. Ardından Eurofighter projesine yöneldiler. Bu ilk oluşan altyapı üzerine 5 yıl boyunca dizayn çalışması yaptılar. İngiltere ve Almanya için 250'şer, İtalya için 165 ve İspanya için 100 adet üreterek başlama kararı aldılar. Bu sayı aynı zamanda ülkelerin projedeki katılım paylarına göre belirlendi. Çünkü projede İngiltere %33, Almanya %33, İtalya %21 ve İspanya %13 paya sahipti. Eurofighter'ın ilk uçuşu 27 Mart 1994'te Almanya'da gerçekleştirildi. Bu ilk test uçuşunda kullanılan prototip şu anki Eurofighter EF-2000. 1990'lar uçağın geliştirilmesi ve projenin yürütülmesi konusunda oldukça verimli geçti. Sonradan Eurofighter ciddi anlamda gelişti. Dünyanın en başarılı avcı uçaklarından biri haline geldi. Prototipin ardından üretilen ilk Eurofighter da 2003 yılında İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi. 2017 yılında 500.'sü üretildi ve İtalya'ya teslim edildi. Bu süreç sonunda Typhoon filosu Batı Yarımküre'deki en büyük ve en yetenekli savaş filolarından biri haline geldi. Uçağın kullanıcıları Avrupa ile sınırlı değil. Katar, Kuveyt, Umman, Suudi Arabistan gibi ülkelerde uçak filolarını çeşitlendirmek için bu uçağı satın aldılar. Eurofighter, savaş uçakları içerisinde en fazla çeşide sahip olan uçak diyebiliriz. Yüklenici ülkeler ana projeyi kendilerine göre şekillendirip siparişlerde bulunuyorlar. 20'ye yakın varyantı bulunan uçaklar ülkelerin ihtiyacına göre tasarlanıyor. Bu uçakların en önemli özelliklerinden biri Captor radarı. Bu radar son zamanlarda yazılan en iyi yazılımlardan biri olarak ortaya çıktı. Typhoon'un Captor radarı 185 kilometreden hedefleri tespit edebiliyor. Bu
da hava görevlerinde çok ciddi bir üstünlük sağlıyor. Uçağın tek ve çift pilotlu versiyonları var. İngiltere'nin geliştirdiği versiyonlarda yardımcı pilot ihtiyacı yok. Eurofighter 16 metre uzunluğa sahip, 11,20 metre kanat açıklığı var ve 5,30 metre yüksekliği var. Tabii ki kapasitesi de önemli. 23,6 ton azami kalkış ağırlığına sahip olan uçağın boş ağırlığı ise 11,2 ton. Çok çevik bir uçak. 11.000 feet irtifaya çıkma zamanı 2 dakika 38 saniye civarında. Bu özelliğiyle it dalaşı denilen havacılık terimine oldukça uygun ve manevralara açık. Eurofighter 2 adet Eurojet motoruna sahip. Taurus, AGM ve AIM füzelerinin çeşitli versiyonlarını kullanıyor. Zaten bu füze şirketleri de zamanla Eurofighter Typhoon projesinin resmi kullanıcı ortakları haline geldi. Ayrıca 27 mm mavzer topu ve donanma faaliyetleri için gemisavar topları da taşıyabiliyor. Yani etkili bir savaş makinesi. Daha da önemlisi Eurofighter projesi aslında bizim daha önce muhatap olduğumuz bir proje. 2006 yılında uçağı üreten konsorsiyum bize çok cazip tekliflerle geldi. Ayrıca bize satış değil, ortaklık teklif ettiler. Teklife göre Türkiye'nin alımını taahhüt edeceği miktara göre ortaklık seviyesi yükselecekti. 40 adetlik alımda montaj imkanı tanınacak, 80 adetlik alımda montaj imkanına ek olarak kaynak koduna sınırlı miktarda erişim izni verilecek, 120 adetlik alımda ise sınırlar kaldırılıp kaynak koduna tam erişim izni sağlanacaktı. Yani 120 adet alımda sanki yerli savaş uçağı üretmişiz gibi bir imkana sahip olacaktık. Üstelik 3. ülkelere yapılacak ihracatlardan ülkemizde pay alacaktı. Bu süreçte karşımızda seçenek olarak bir bu cazip teklif, bir de F-16, F-35 projeleri vardı. Biz F-16, F-35 projesine katılmayı uygun gördük. Aslında o dönemde mantıklı olan da oydu. Çünkü neden bu cazip teklifi kabul etmedik sorusunu sorunca uçağın dezavantajları kısmına geliyoruz. İlk bakışta Eurofighter çok başarılı bir uçak gibi görünüyor ama göz ardı edilemeyecek dezavantajlara da sahip. Typhoon'un en büyük sorunlarından birisi motorlarıyla alakalı. İkiz motora sahip uçaklar motorun mimari yapısından dolayı küçük arızalarda bile komple motor bloğunun sökülmesini gerektirebiliyor. Bu yüzden de tamirat süreci çok ağır. Barış ortamında çok da önemsenmeyecek bu hantal yapı savaş durumunda başımıza bela olabilir. Bunu aşmanın tek yolu da bolca yedek motor sahibi olmak. Tabii ki bu da çok büyük bir maliyeti beraberinde getiriyor. Bir diğer sorun da lojistik faaliyetlerde. Şu an kullandığımız F-16'larda geçici görev için üst değişikliğini çok kolay yapabiliyoruz. Fakat Typhoon için bu iş o kadar da kolay değil. Bu uçak için gereken bakım ekibinin kullanacak olduğu teknik teçhizat oldukça fazla ve hantal. En basitinden Eurofighter motor starter ünitesi F-16'nınkinden 2,5 kat büyük. Bu durumda bütün parçalar için geçerli. Yani geçici görevle başka bir üsse gitmek demek tonlarca bakım malzemesini de taşımak demek oluyor. Bu da hem görevin çok büyük zaman almasına sebep oluyor hem de bakım maliyetini çok yukarılara taşıyor. Yani bu uçak bizim birçok isteğimizi karşılamanın yanında içerisinde bazı dezavantajlara da sahip. O yüzden 2006'da yapılan teklifi uzun deneme ve araştırmalar sonrasında kabul etmedik ve F-35'te yer almayı seçtik. Ama bugün durum değişti. Artık F-35 projesinden çıkarıldık ve onun yerine F-16 almayı istiyoruz ama o konuda da sorun çıkarıp duruyorlar. Bu değişiklikten dolayı artık Eurofighter'ı değerlendirmek mantıklı bir hale geldi. Tabii ihtiyacımızı dikkatli analiz etmek koşuluyla. Çünkü biz bu uçağı yerli savaş uçağımıza kadar olan boşluğu doldurmak için alıyoruz. Az önce bahsettiğim dezavantajlara geçici bir süre için katlanılabilir. Ama bir büyük dezavantajı daha var ki o da fiyatı. Bu uçak çok da fiyat performans ürünü sayılmaz. Biraz maliyeti yüksek bir seçenek. Bir Eurofighter Typhoon maliyeti yaklaşık 130 milyon dolar seviyesine kadar yükseldi. Projede sadece Captor radar ihalesinin 1 milyar 200 milyon euroya mal olduğunu düşünürsek bu fiyata aslında şaşırmamak lazım. Tabi burada önemli bir detay var ki biz bu uçakları Avrupa'dan değil Katar ve Umman'dan alacağız. Yani fiyatlar illaki sıfır uçaklar gibi olmayacaktır. Normal şartlarda bir filo oluşturmak için bile milyarlarca dolar harcayacaktık. Burada elbette fiyatlar daha uygun olur. Tabi bu fiyat meselesi çok mu önemli derseniz çok da önemli değil işin açığı. Çünkü öncelik güvenliktir. Ve şu an bizim bu uçaklara milli savaş uçağımız Kaan envantere girene kadar ki birkaç yıl için ihtiyacımız var. Bizim coğrafyamızda güvenlik her şeydir. O yüzden maliyetin ne olduğunun bir önemi yok. Ama bu uçakların Körfez'den gelecek olması elbette maliyeti düşürecektir. Yani olumlu bir gelişme. Bu da elbette sevineceğimiz bir detay. Allah'a emanet olun.